Sevgili dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuz içerisinde 2023 yılı içerisinde yani yeni yıla girdiğimiz süreç içerisinde dolar ve altın şokları yaşayabileceğimiz önemli seviyelerimiz var ve bu seviyeleri sizlerle birlikte bu video içerisinde tartışacağız ve bu rakamlar üzerindeki hareketlerin oldukça agresif bir şekilde yukarı yönlü hangi seviyelere doğru doları, altını ve gümüşü çekebileceği ile ilgili bir video yapacağız. Videomuza geçmeden önce EYT'li arkadaşlarımıza öncelikle hakları hayırlı ve uğurlu olsun. Biliyorsunuz bizim kanalımızda da sürekli EYT'li arkadaşlarımızın sorunlarına hep beraber değindik ve onlar için, hakları için burada sürekli mücadele ettik. Onlar bu haklı mücadelelerini kazandılar. Hepsine hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimi de buradan iletiyorum ve konumuza hemen geçelim sevgili dostlarım. Evet, dolar Türk lirasıyla hemen başlayalım. Dolar Türk lirasında bizler için Fed'in faiz artışlarını yavaşlatmasının ardından arkadaşlar dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler izledik. Bu hareketlerin ardından globalde doların güçsüzleşmesi fakat gelişmekte olan ülkelerde dolar kıtlığına sebebiyet olacağından dolayı dolar tarafından hala daha yukarı yönlü yön beklentimiz mevcut. Şimdi bizler için 18.71 seviyesi uzun zamandır takip ettiğimiz ve bu seviye üzerinde dolar kurunun kalıp kalamayacağını test ettiğimiz seviye üzerinde dolar TL kuru hareketlerini gerçekleştirmeye başladı. 18.62 seviyesi bizler için artık dikkatle takip etmemiz gereken önemli bir destek konumuna geçmiş durumda. Yukarıda ise ben bu hareketlerin 18.62 üzerinde arkadaşlar 18.80 civarına doğru bu hareketi yukarı yönlü tetikleyeceğini ve devam edeceğini düşünen taraftayım. Özellikle Avrupa borsalarının Noel tatili sebebiyle kapalı olmasından kaynaklı olaraktan şu an itibariyle piyasalardaki hareketler, sığ piyasalardaki hareketler ve Forex piyasalarında oluşan hareketlerden kaynaklı olarak yukarı ve aşağı yönlü kendine yön aramaya çalışan bir dolar kurunu sizlerle birlikte izliyoruz. Altın ve gümüş tarafı da gene globalde işlem gördüğü için oradaki hareketlerde bir müddet daha bu şekilde yılbaşından sonraya sarkacak hareketler şeklinde yaşayacağız. Dolar kurunda 19 lira 50 kuruş. Evet, bu 19 lira 50 kuruş seviyesi önemli bir seviye olacak. İlk etapta ben dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerin 18.80'in kırılmasıyla birlikte daha hareketli bir şekilde 19 lira 50 kuruş seviyelerine doğru hareket edeceğini düşünen taraftayım arkadaşlar. O yüzden dolar kurunda 19 lira 50 kuruş önemli bir seviye. 19.50 şok hareketlerinin başlayabileceği önemli bir rakam ve direnç seviyesi olacaktır. O yüzden 19 lira 50 kuruş seviyesindeki bulunan rakam gerçekten önemli bir rakam. Dolar takip eden, Türk lirasını takip eden sevgili dostlarımız için de önemli bir direnç. İlk etapta kırılması biraz zor olabilir bu direncin ve buradan aşağı yönlü hareketler sizlerle birlikte yaşayabiliriz. Fakat bu hareketin yukarı yönlü kırılması işte o zaman ve haftalıkta 19 lira 50 kuruş civarlarında kapanışlar da görmeye başlarsak dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerin daha sert 1 liralık hareketler şeklinde gerçekleşme olasılığı da oldukça yüksek. O yüzden 19 lira 50 kuruş seviyesinin kırılması demek 20 lira 55 kuruş seviyesini ardından da 22 lira 73 kuruş seviyelerini dolar Türk lirasında getirecek hareketleri başlatacak hareketleri bizlere getirebilir. Euro Türk lirası tarafına baktığımız zaman Euro Türk lirasında 20.04 hedefimiz vardı ve şu an bu kuvvetli Euro'daki 20.04 seviyesi civarlarında Euro'yu sizlerle birlikte takip ediyoruz arkadaşlar. 20.04'e çok yakınız. 20.04 benim için kuvvetli bir direnç bölgesidir. Dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken alandır. Buradaki hareketler de gene şok bir şekilde 20.04'ün üstünde kalıcılık sağlayabilir ise o zaman işte bizde Euro Türk Lirası tarafında 21 lira 16 kuruş
Onun ardından da 23 lira 13 kuruş seviyelerine kadar Euro tarafında da yukarı yönlü hareketleri takip edebiliriz. O yüzden 20.04 Euro takip eden arkadaşlarımız için çok önemli. Bu seviye üzerinde kalışlar Euro'yu da yukarı yönlü daha hızlı bir şekilde hareket ettirebilir. Sterlin Türk Lirası ve onun ardından altın, gümüş, Bitcoin analizi yapacağız. Hemen sterlinle devam edelim. Sterlin Türk Lirası tarafına geldiğimiz zaman şu an 22 lira 55 kuruş civarlarında bir sterlin. Sterlinde de bizler için ne dedik arkadaşlar? 22.37 ve 22.07 civarları alım bölgesi ve buradan hareketlerin tekrardan yukarı yönlü döneceği yönündeki beklentilerimiz vardı. Şu an itibariyle baktığımız zaman 22.37, 22.07 hala da bir alım bölgesi. Yukarıda 22.67 bizler için bir direnç bölgesi. Yukarıda gene 22.85 direnç bölgesi. Burada da bizler için asıl hedef sterlin takip eden arkadaşlarımız için 23 lira 60 kuruş seviyesinden geçen bölge olacak. Burası önemli bir bölge. Kırılması durumunda bu gene sterlin takip edecek 2023 yılı içerisindeki arkadaşlarımız için 24 lira 62 kuruş ve 27 liralara kadar uzanan bir sterlin Türk lirası karşımıza getirebilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Yıllık kapanışlar gelecek. Yıllık kapanışların ardından sizlerle birlikte daha derin analizlerimiz ve yıllık analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Ons altın tarafına baktığımız zaman bizler 1801 dolar üzerinde ons altındaki hareketlerin hızlanabileceği ve bu 1801 dolar seviyesinin ons altın için önemli bir seviye olduğu yönündeki analizlerimizi yapmıştık. Eski analizlerimizi hatırlayanlar için de 1614 dolar seviyesinden artık bir dönüş ve dip seviyesi oluşumunun ons altın tarafında tamamlandığını, yukarı yönlü hareketlerde hedef noktalarına kadar yükselişleri beklediğimizi yorumlarımızda da belirtmiştik. O yüzdendir ki ons altında 1801 dolar bugün itibariyle arkadaşlar bir destek halini almış durumda. 1801 dolar üzerinde ilk direnç noktamız 1828 dolardan geçen seviyemiz olacak. Bu iki destek ve direnç arasındaki hareketlerde ise bizler 1871 ana hedefe doğru giderken Forex ve Viyopçu arkadaşlarımız da iyi dinlesin. 1871 direnci ve ana hedef bölgemiz olarak 1941 dolar bantları arasına yerleşecek ons altını sizlerle birlikte takip edeceğiz. 1941 dolar gene ons altında çok önemli bir direnç olacak. Bu direnci sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Çünkü bu direncin yukarıya yönlü kırılması demek arkadaşlar altın tarafında da çok hızlı yükselişleri beraberinde getirir. İlk etapta 2070 dolarlar seviyesine doğru tekrardan ons altında yukarı yönlü hareketleri izleriz. Ve 2070 direncini zorlayan ons altının 2200 dolarlara doğru yukarı yönlü hareketini devam ettirmesi olasılığı da çok fazla olur. O yüzden özellikle beklediğimiz kritik rakamlar ve seviyeleri dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var. Gümüş ons. Evet, ons gümüş tarafına baktığımız zaman hareketlerin şu an 24 dolar seviyesinde seyrettiğini görüyoruz. Bizler için 23.65 gümüş ons takip edenler için destek konumunu aldı. Burada 23.65 üzerinde ilk kuvvetli direnç 24.41 seviyesinde bulunan direnç bölgesi olacak. Gene gümüşün onsunda takip ettiğimiz formasyonumuz mevcut ve bu formasyon sonucunda da bizlerin ana hedef bölgesi olarak takip ettiğimiz 27 dolar 60 sent civarına doğru gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketler hala da beklentilerimiz dahilinde. Şimdi bizler için 27.65 seviyesi neden önemli? Çünkü 27.65 seviyesinin yukarı yönlü kırılması gümüşün özellikle ons gümüşün arkadaşlar yukarı yönlü 31.80 ve hatta ilerleyen uzun vadedeki periyotuna baktığımız zaman buradaki şok dalgalarıyla birlikte hareketin 52 dolarlar seviyesine kadar uzanabileceği bir ons gümüş karşımıza çıkacaktır. Yıllık kapanışlar dolayısıyla 2023'e girdiğimiz
son günler içerisinde bulunuyoruz. O yüzden bu kapanışlar bizler için yıllıkta önemli olacak ve bu yıllık takiplerimizin sonucunda da sizlerle birlikte bunların sonuçlarını takip edeceğiz. Gram altın, evet, gram altın tarafına baktığımız zaman yükselişlerin hala daha devam ettiğini ve 4 saatlik periyotta gene çizdiğimiz grafik üzerinde 1090 TL'leri 1100 TL'lerin görüldüğü bir gram altın. Gram altın burada duracak mı? Hayır arkadaşlar, gram altın da burada durmayacak. Ons altındaki yukarı yönlü beklentimiz ve dolar Türk lirasındaki yukarı yönlü beklentilerimiz dahilinde bizler için artık 1076 seviyesi gram altın tarafında kuvvetli bir destek halini almış durumda. Onun üzerinde 1091 hala daha bir direnç bölgemiz. Fakat bu direncin daha fazla dayanacağını ben düşünmüyorum ve 1117 TL civarını gram altın kısa zamanda görecektir şeklindeki düşüncem sabit. Bizlerin burada asıl ana hedef bölgesi 1158 TL ve 1170 TL civarındaki alan olacaktır arkadaşlar. Burada formasyon beklentimizin de bu şekilde 1158-1170 TL civarındaki aralığa giden bir gram altını sizlerle birlikte izleyeceğiz. Bizim burada 1083, bakın 1083 haftalıkta bu 1083 direncinin üzerinde tutunmaya devam etmemiz buradaki hareketleri de hızlandıracaktır. Bu kapanışları, yıllık kapanışları ve aylık kapanışı bu seviye üzerinde alır isek de gram altında o söylentiler dahilindeki olan 1400 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izleriz. Tabii bunun için en kısa da takip edeceğimiz önemli direnç noktamız da 1158 TL'den geçen alan olacak. Özellikle haftalık kapanışları bu 1158 TL üzerinde yakalayabilir ve alabilir isek ilk etaptaki gene kısa vadedeki göreceğimiz alan 1212 TL civarından geçen hedef bölgesi olacak. Fakat şimdilik biz sizlerle buradaki formasyon hedefimiz olan 1158-1170 TL aralığını yatırım tavsiyesi olmadan burada takipteyiz sevgili dostlarım. Hemen gram gümüş tarafına da bakalım. Gram gümüşte de güzel hareketler oluyor. Gram gümüş alanına baktığımız zaman 14-10 desteği bizler için artık ne dedik? Önemli bir destek haline geldi. O yüzden 14-10 hala da bizler için önemli bir destek. Dikkatli bir şekilde takip etmemiz gereken bir destek. Onun üzerindeki en yakın şu an itibariyle hareket eden gram gümüş tarafında 14 lira 55 kuruş seviyesinden geçen direnç. Bu direnç ve 14-10-14-55 kanal aralıkları içerisindeki bu direncin yukarı yönlü kırılmasıyla ilk etaptaki beklentimiz olan 15 lira 26 kuruş seviyesine doğru sizlerle birlikte gümüşteki yukarı yönlü hareketi takip edeceğiz. Ve burada 16 lira 42 kuruş bizler için hala da ana hedef bölgemiz şeklinde takipteyiz. Kapanışları güzel. Bu kapanışlar neticesinde geriye dönük hareketler sizlerle birlikte yaşayabiliriz. Yani kanal aralıklarında dönüşler yaşayabiliriz. Fakat hala da yükseliş trendi içerisindeki bir gram gümüşü takip edeceğiz sizlerle birlikte arkadaşlar. Ve 12.98 yani 13 lira civarlarında haftalık kapanışlar aldığımız gram gümüş için bizlere 14.80, onun üzerinde gene 15.35, 16.26, ana hedef bölgemiz 16.42 seviyesinin geçilmesiyle birlikte buradaki hareketlerin de daha sertleşmesi olasılığı, yükselişleri daha sert bir şekilde yapma olasılığı oldukça fazlalaşacak. Tabii bunun için bize 2023 yılı içerisindeki hareketler ve kapanışları sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ama 16.42 üzerindeki kapanışlar bizi arkadaşlar 17.72 ve onun üzerinde 23 lira 20 kuruş seviyelerine doğru 2023 yılları içerisinde taşıyacak bir gram gümüşe götürebilir. O yüzden gram gümüşteki arkadaşların da dikkatli olmasında fayda var. Uzun vade özellikle yatırımı bekleyen arkadaşlarımız da dikkatli bir şekilde
bu bölgeleri takipte kalabilirler. Bitcoin, hemen BTC-USD paritesine de bir göz atalım sizlerle birlikte. Buradaki son durum, BTC-USD paritesindeki son durum. Evet, şu an itibariyle 16.600 dolarlar seviyesinde bir Bitcoin takip ediyoruz. Burada bizler için hala da yatay seyir. O yatay seyrin 16.100 dolar seviyesinin üzerinde kalması herhangi bir tehlike teşkil etmiyor. Buradaki hareketler gene 16.600 ve onun üzerinde 16.760 bantları arasında hareket edebilir. Bu hareketin sıkışan hareketin ilk yukarı yönlü tepkisini verebileceği alanda 16.760 seviyesinden geçen alan olacak. Eğer ki burayı gene yukarı yönlü kırabilir ise 17.850 dolar civarında doğru Bitcoin'de yukarı yönlü hareketleri takip edebiliriz. 16.100 önemli bir destek. Bu desteği de takipte kalmakta fayda var. Kırılırsa burada bir miktar daha 15.000 dolar seviyesine doğru geri çekilme yaşayabiliriz. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman 16.100 kuvvetli bir destek konumunda gözüküyor. Bu ters bayrağın aşağı yönlü hareket etmesi bizi 15.000 dolara götürebileceği gibi, fakat burada dediğim gibi 16.100'e dikkat edeceksiniz. Yukarıda da bu ters bayrağın bozulabilmesi için 16.760 dolar seviyesinde yukarı yönlü bir kapanış yaşamamız şart arkadaşlar. O yüzden gözünüz kulağınız ekonomi haberleri ve ekonomi yorumları üzerinde kalsın. Kanalımızda zaten günlük olarak sizler için grafikleri takip ediyoruz. Yatırım tavsiyesi olmadan burada grafikleri yorumlamaya çalışıyoruz. Sizler de kendi yorum ve düşüncelerinizi videoların altındaki yorumlar kısmına yazarsanız hep birlikte daha eğlenceli bir şekilde grafiklerimizi takip edebiliriz. Kanalımıza bir beğeni atar, kanalımı Google, YouTube, Facebook gibi mecralarda da, Instagram gibi mecralarda da paylaşırsanız çok mutlu oluruz sevgili dostlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.